Merhaba arkadaşlar, ben Baba Karo. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atın ve abone olun. Arkadaşlar, Whiteout Survival'da ikinci günümüze geldik ve ikinci günümüzde tabii ki birçok şey yaptık. Ancak ben size bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Ben sadece kendi deneyimlerimi size sunuyorum. 5 kuruş para yatıramadan. Yani hiç para yatırmadan ben neler yapıyorum ya, doğru yolumdur, yanlış yolumdur. Tabii ki beraber ilerleyeceğiz ve ilerideki zamanlardan biz görürüz. Burada ikinci günümüzde ben 1.653.000 güce ulaştım. Ya bir kuruş, yani bir kuruş para yatıramadım, hiçbir şey yatıramadım ve böyle bir şekilde sadece ilerliyorum. Burada hatta inşadan bile, yani birinci yatırımımı 5 kuruştan kastım. Hiçbir şey yatıramadan birinci günümü, ikinci günümü de hiçbir para yatırmadan geçiyorum yani. Sıra işlemleri, yani hiçbir şey alamadım arkadaşlar. Şimdi ilk birinci günde tabii ki 1 milyona ulaştım. İkinci günde artık bir tık daha yavaş yavaş artık ilerliyoruz, ancak birçok zamanında değildir. Ve ben kendime neleri başardım, yani neleri düşündüğüm, yani düşüncelerimi size sunduğumda burada direkt fırınımı da 14 seviyeye yükselttim arkadaşlar. Ama fırından harici bazı şeyler gerçekten bu oyunda önemlidir. Yani önemli derken arkadaşlar, burada en önemli şeylerden birisi bence burasıdır. Burası oyunun başlangıcında, yani her ne kadar da yüksek az para yatırsak bile buradaki görevleri bence herkes yapmalıdır. Bu görevleri niye herkes yapmalıdır? Çünkü daha fazla XP geliyor ve bu XP'lerle birçok şeyi ilerliyoruz. Ödülleri gerçekten sağlamdır yani. 1 saat hızlandırma inşaat, ya 1 saatte hızlandırma araştırma önemli bir şeydir arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. İkinci şeyim de buradaki görevleri ben sürekli topluyorum arkadaşlar. Yani bu görevler gerçekten önemli. Özellikle de günlük görevleriyle, yani burada 325 puana ulaşırken arkadaşlar, hem ittifak DP'si hem de hızlandırma hem altın anahtar ve burada mitik sefer kitabı veriyor. Ve bunlar gerçekten önemli. Niye önemli, ben size söyleyeyim. Bunları da çok basit bir şekilde anlatırım. En önemli şeylerden birisi yine de seferi gerçekten, yani keşif kısmı, hiçbir şekilde aksaltmayın. Nereye kadar yükseltebiliyorsanız yükseltin. Sürekli bunu deneme yapın arkadaşlar. Kahramanlar ya komutanlarınızı bir tık daha değiştirin ve böyle bir şekilde yapın. Ondan sonrası, ben ikinci birliğe kendimi yerleştirdim ve buradaki yerleştirmemde arkadaşlar birçok ödül alıyorum. Kaynak, hızlandırma ve bu tarz şeyler çok çok önemli. Başka bir önemli olan şeylerden birisi, tabii ki burada arkadaşlar otomatik katılması var. Yani otomatik katılınıyor. Yani insanlar rally açıyor. Sen bunu açtığında 8 saatlik bir süreyle oyun direkt kendisi herhangi bir rally görünce otomatik olarak katılıyor arkadaşlar. Bunlar size söyleyeyim. Ve herkes kendi kendine buradan buralara ilerleyecek arkadaşlar. O yüzden bu da çok çok önemlidir bence. İkinci olanı, ben VIP'ye çok fazla bir şey yapamadım. Yani sadece VIP 2 yaptım kendime. Aslında VIP 6'ya kadar biz gitmemiz gerekiyor. Çünkü burada direkt intikal sırası bir kıta daha, yani intikala yapabiliyoruz. Ve burada ilerideki zamanlar ikinci kıtamız, yani iki kıta yetmiyor, o yüzden yapmamız gerekiyor. Ondan sonrası şehrin içinde geliyorum arkadaşlar. Şehrin içinde araştırma merkezi var. Yeni oyuncular gerçekten bunu çok fazla zorluk çekiyor. Ben de çektim tabii ki. Buradan, yani araştırma merkezlerimi kesinlikle yükseltmemiz gerekiyor. Yani benim yanlış yaptığım şeyler belki bunlardan bir tanesidir. Ben sürekli buradan direkt fırını yükselttim arkadaşlar. Ama araştırma merkezi de oldukça önemlidir. Yani burada ben araştırmayı tamamen bitirebiliyorum, yardımlarım biterse. Ancak yani kuyruğum vardır, inşa kuyruğum varken hepsine yetişemiyorum. O yüzden bence araştırma merkezi yükseltmemiz lazım ve büyüme kısmından bayağı ilerlememiz lazım. Büyüme kısmından burada gerçekten inşa hızı %1'likleri böyle düşünmeyin arkadaşlar. 3 kısım %3 oluyor yani buradan ve geri kalanı, yani her kısmından bir araştırma var. Bir inşa var. Burada yine de araştırma var. Bakın gördüğünüz gibi burada yine de inşa var. %3'lük araştırma arkadaşlar, inşa. Ve burada büyümeye gerçekten bence önem vermeniz gerekiyor. Ekonomi de yine aynı şekilde, ekonomiyi böyle küçük kısımlarından tabii ki bir iki yapabiliyoruz. Bir iki yapabiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonrası duruyor. Buradan da yine de böyle bir şekilde, yani bu savaş kısmında hangi birimi oynuyorsunuz? Örnek veriyorum, mızrakçı mı? Okçu mu? Veya hatta burada piyade mi oynuyorsunuz? Ne oynuyorsanız ona göre bir kısmı ilerliyorsunuz arkadaşlar ve ilerideki zamanlar diğer kısımları da bitirebiliyorsunuz. Bunları da size söyleyeyim. O yüzden bunlar önemlidir.
sonraki kısmımız arkadaşlar etkinliklerdir. Yani etkinlikler burada, bu etkinlik gerçekten önemlidir. Yani mevcut etkinlik, biz rally açıyoruz arkadaşlar ve bu rally ile tabii ki bu kahramanı, yani Gina kahramanın becerileri elde edebiliyoruz. Yani altın diyorum. Normal kafaları elde edebiliyoruz ve bunu asla asla kaçırmayın. Çünkü ödüller de size veriyor arkadaşlar. Bunlar da birisi. Eylem puanınız ya hatta buradaki yani ruh hali ya şef enerjisi arkadaşlar. Enerjisini hiçbir zaman siz doldurmayın. Yani dolu bırakmayın arkadaşlar. Barbar kesin, yani barbar kesin derken arkadaşlar dünyaya geliyoruz ve buradan da direkt böyle bir şekilde arkadaşlar. Burada cinnetkar neydi ismi? Kriptit vardır arkadaşlar. Bunları kesebiliyorsunuz veya hatta mesela burada etkinlikten geliyor zaten. Veya hatta hayvanları mesela çok önemli veya hatta kutup dehşeti artık renkleri yani sıralamalardan gördüğünüzden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan harici en önemli şeylerden birisi bence denemelerdir. Bu denemeler 5 günlüktür. Oyunun başında geliyor galiba. Yani 5 gün burada. 4 günü kalmıştır daha. Yani 9 günlük gibi galiba geliyor burada. Yani birinci günümüzde bir kısmı var, 2 kısım, 3 kısmı var. Bunların hepsini arkadaşlar bitirmeye çalışın. Hatta 3. günde, 4. günde. Çünkü burada 120 puana ulaşırsınız arkadaşlar. Buradan da 26 ve 20 tane daha alıyorsunuz arkadaşlar. Ve özellikle de ben size bunu söyleyeyim ikinci günde. VIP'nin yükseltme sebebim de buradaki bu kahraman da arkadaşlar. Yani bir tane efsanevi kahraman kafaları kolay kolay elde edebiliyoruz. Ve Moğol'u oyunun başında gerçekten çok güçlüdür. Ben hiçbir şey yapmadan arkadaşlar sadece bu etkinlikleri bitiriyorum. Yani elimden geldikçe de VIP seviyesini tabii ki yükseltirim ki Moğol'u da gelsin arkadaşlar. Çünkü bunlar önemli. Bu sadece benim düşüncelerimdir. Tabii ki sizin düşüncelerin nelerdir yorumlarda yazabiliyorsunuz. Geri kalan şeylerden yani buradaki ben bu paket vardı, odun takdiri vardı, yani burada günlük ödülleri vardı. Tabii ki bu ödüller ne işe yarıyor? Bunu da beraber görürüz. Animasyonu atla derken 10 kare mesela açıyoruz arkadaşlar ve burada 10 kere de açtığımızdan böyle bir şekilde hem kaynak geliyor, hem hızlandırma geliyor, hem de buradaki jetonlar geliyor. Yani sergi parçası veya diğer kahramanların parçaları geliyor. Kaynak ve hızlandırma ve buradan da efsanevi mitik sefer kitabı da geliyor arkadaşlar. Yine de aynı şekilde animasyonu atla 10 tane daha açarsak arkadaşlar yine de aynı şekilde geliyor. Ve buradan da gördüğünüz gibi cevherlerimiz de gelecek. Başka çok önemli bir konu var aslında. Onu da size söyleyeyim. Bunları bir bitirelim arkadaşlar ilk başında. 50 ve 50 tane kısmımızı bitirdik. Çok güzel bir ödüller aldık. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Turna yıldızından ben şu an hala başlamadım arkadaşlar. Aylık bileti de yine aynı şekilde ben sadece bilgileri yani buradaki görevleri sadece ücretsiz olanı yapıyorum. Buradan da tabii ki bu ödüller vardır. Ve bunları da yani bu etkinlikte Şafak Seferi de bence herkes bitirmelidir. Eğer ki paranı da yatırıyorsunuz yani tümünü al yap abi. Buradan da direkt seviye 500 liradan bu paketleri de alabiliyorsunuz. Aslında güzel bir etkinliktir ve güzel de bir altın kafa ve cevher ve saire şeyleri veriyor. Satın almadan ben bu komutanı hiç alamadım, Natalya'yı. Hiç hoşuma gitmedi. İyi bir komutandır, kötü bir komutandır. Bunların incelemeleriyle tabii ki beraber yapacağız. En önemli şeylerden birisi arkadaşlar askerlerdir. Bazı oyuncular belki strateji oyunları oynuyor. Benim mesela çok yanlış yaptığım şey mesela abi direkt bitri bastım dün 400 buradaki 400 elmasım gitti. Elmaslar tam sağ soldan geliyor ancak bizim yapabileceğimiz bir şey değildir yani. Hızlandırma ve buralara yani bu bitiri gerçekten dikkat et. Eğitimleriniz de sürekli olsun. Buradan da en güzel şeyi birisinin eğitimi yaparsınız. Diğerleri de kamplar buradan gösteriliyor ve hangisi boşsa onları yapabiliyorsunuz. Yine de hoşuma giden şeyler bir tanesi buradaki çubuktur arkadaşlar ve çubuktan her şeyi görebiliyorsunuz. Kahramanların görevleri mesela bu tarz şeyler de önemlidir tabii ki. Hepsini görüyorsunuz ve kafamıza ya gözümüze çarpmayan şeyler de buradan yapabiliyoruz. Özellikle ücretsiz günlük, ücretsiz gümüş anahtarları ve bir tane de altın anahtarımız var. Bunları da açmayı unutmayalım. Teknolojide dediğim gibi yani başka bir şey de yoktur. Anıt vardır aslında. Anıtta da bunları kaçırmayın arkadaşlar. İyi bir birlikte yer alırsınız. Bunlar tamamlanacak ve tamamlandığında size ödül alıyorsunuz. Yani bunlar gerçekten önemli. Burada bazı mesele içeriye al abi. Elemanlar falan geliyor. İçeriye alıyorsunuz. Burayı da sürekli abi bir doldurun. Yani bir problem yoktur zaten de doldurmasanız da çok fazla bir etkisi yoktur aslında oyunun başında. O yüzden ben bunu hiçbir şekilde yani şey yapamadım. Çok da ciddiye alamıyorum. 1 milyon 681 güç.
Buradan da ambar var arkadaşlar. Ambarı açtığımızda böyle bir şekilde hep hızlandırma, kaynak ve bu tarz şeyleri veriyor. Ve uzun süreli yani rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir tane şeyler daha önemli, elçiliktir arkadaşlar. Elçilik burada yardımlarınızı yükseltiyor. Yani elçiliği yükseltin bence ve burada yardımlarınızı da bekleyin. Ya 1 dakikada 1 dakikadır, 2 dakikada 2 dakikadır yani hızlandırma olarak. Burada inşa hızlandırması mesela 18 yardım almışım abi. Neredeyse 2 saat bitmiştir. 2 saat hızlandırma az mı buz mu bunu siz biliyorsunuz. Ben kendi söylediklerimi ve kendi düşüncelerimi kesinlikle söylerim. Burada en önemli şeylerden birisi de burada şefin abidir. Yani burada puan kasıyoruz arkadaşlar ve bu puanları da tabii ki buradaki buff'ları kullanabiliyoruz. Mesela üstün günlük ne diyor? Şefek kararı etkisi 24 saat boyunca tüm kaynak iş sahalarında %100 üretim ve %100 üretimi yükseltiyor ve tüm savaşçıların eksi %10 halidir arkadaşlar. Diğer mesele şeylerimiz var. Burada ne diyor mesela? Şafak kararı 5 dakika boyunca yeni başlattığınız şehirdeki bina inşaatlarını veya yükselemeleri %20 hızlandırıyor arkadaşlar. Mesela ben bütün puanımı buradan topluyorum ve burada tabii ki bunu kullanacağım. Yani 800 bin emri bunu elmasla da alabiliyorsunuz, 50 elmasla. Ama ben bunu mesela yapamam arkadaşlar. Bekleyeceğim ve ondan sonrası tabii ki yapabilirim. Yani böyle bir şekilde de kullanacağım arkadaşlar. Bunu da haberiniz olsun. Ve diğer şeylerde bufflarımız da aynı. Bunları dikkate alın, sizin için de daha mantıklı oluyor aslında. Arena'yı da ben her sürekli oynuyorum. Çünkü arenadan önemli olduğun şeyleri abi dükkandan bu bufflarla yani bazı şeyleri alabiliyoruz. Artık hangisi isterseniz mesela kalan burada mesela bir tane vardı arkadaşım. Mitik Sefer kitabı. Bunları alıyoruz. Başka diğer şeylerde kahramanlarımı yükselttim. Aslında 1, 2, 3, 4, 5 ve böyle bir şekilde yükselttiğiniz kahramanlarda burada kahraman tabii ki tatbikat kampı vardır arkadaşlar. Yani tatbikat kampı hangi kahramanları buraya takarsınız arkadaşlar seviyeleri diğer kahramanların yanına geçiyor arkadaşlar. Bunun da haberiniz olsun. Gerçekten de çok çok güçlüdür. Ve burada geri kalanı mesela becerileri sürekli yükseltin arkadaşlar. Çünkü bunlar size bu kahramanların yükseltmeleri size güç kazandırıyor. Yani burada gördüğünüz gibi mesela bir beceri yani bir yıldızın bir köşesini yaparsınız 12k gücü geliyor. Ve oyunun başlangıçta bence bu güçler çok önemlidir. O yüzden bunları asla ve asla unutmayın. Ve ben böyle bir şekilde hiç parayı yatırmadan yani 2 milyon güce neredeyse yaklaştım ve aktif bir şekilde de oynamaya devam ediyorum. Yani bence siz de yorumlarda yani benim hangi işim ya hangi şeyim yanlışsa yorumlarda yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Beraber gelişiriz. Ve ben elimden geleni yapacağım. En doğru kararlar hangisi ise bunları da size söylüyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Lütfen beğeni atmayı ve abone olmayı beni desteklemek için unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.